Müge. Zeynepciğim. Anlattın mı Mehmet'e? Hayır. Söyleyemezsin demiştim. Neyse. Bizim Ömer'le keyfimiz yerinde. Bundan sonrası sana kalmış. Yok yok. Biz de hemen geliyoruz. Lütfen dikkat edin Ömer'e. Birazdan orada oluruz. Güzel. Acıkanlar toplansın. Ben acıktım. Sandviçler hazır. Hemen Ömer'i almamız lazım. Zeynep, biraz abartmıyor musun? Aziz'le Müge yanında. Küçücük bir çocuğun akşam akşam teknede ne işi var? Ayağa takılsa, suya düşse. Hadi gidiyoruz. Zeynep. Buraya kadar geldik. Konuşmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Başka zaman konuşsak. Ömer'i alalım. Hayır. Şimdi konuşacağız. Seni dinliyorum. Zeynep. Seni dinliyorum. Ne anlatacaktın bana? Mehmet. Babanın genç bir kadınla ilişkisi var. Daha önce kuyumcuda görmüştüm ama o zaman konduramamıştım. Geçen gün alışveriş merkezinde görünce kadın babanın koluna girmişti. Çok samimi görünüyorlardı. Bir dakika. Babamla bir kadın herkesin ortasında kol kola yürüyorlardı, öyle mi? Ben onları görmesin diye anneni uzaklaştırmaya çalışırken kadın geldi çat diye kendini tanıştırdı. Sera'dan arkadaşım diye yalan söylemeseydin bayağı her şeyi anlatacaktı. Bir de utanmadan yanınıza geldi ha? Anlamıyorum. Babam nasıl izin verir böyle bir şeye? Sana söylesem mi bilemedim bir türlü. Belki de kendisi anlatmalıydı. Hayır. İyi ki söyledin. Bu kadar zaman saklaması hata. Hadi gidelim artık. Bir saniye. Sen konuşmaya gençliğimde bir hata yaptım diye başlamıştın. Ne ilgisi var anlattıklarında bunların? Gençken bir arkadaşımın sevgilisini görmüştüm başka biriyle. Üzülmesin diye anlatmamıştım. Sonradan anladım ki saklamakla hata yapmışım. Bunu söyleyecektim. Sıkma canını. Bana anlatmakla en doğru olanı yaptın. Sen Ömer'i al, evde görüşürüz. Tamam. Tamam. Sen korsansan papağanın nerede? Korsanların papağanı olur. Buralarda bir yerlerdedir. Şimdi uçup gelir. Gerçekten mi? Gerçekten. Hah, Zeynep de geldi. Hoş geldin. Ömer, iyi misin bebeğim? İyiyim anne. Aziz abiyle korsancılık oynadık. Çok eğlendik. Allah Ömer yakında tekne alın diye tutturursa hiç şaşırmam. Müge bana haber vermeden Ömer'i nasıl buraya getirirsin? Aa niye? Aziz'le ben yanındayız. Ne olursa olsun. Bana haber vermen gerekirdi. Ya kusura bakma. Ben soktum fikri akıllarına. Gene de aramalıydık. Haklısın. Mehmet nerede? Gelmeyecek mi? Hayır, bir işi çıktı. Hadi anneciğim, hadi Müge.
Siz gidin. Ben gelmiyorum. Arkadaşlarla buluşacağım. Peki. Hoşça kal Aziz abi. Görüşürüz Ömerciğim. Yine beklerim. Bu neydi şimdi? Niye bu kadar kızdı anlamadım. Boş ver. Canı sıkkın herhalde. Biz ne yapıyoruz? Biraz kafaları dağıtalım diyorum. Harika olur. Mehmet, hoş geldin oğlum. Ne oluyor Mehmet? Zeynep her şeyi anlattı baba. Genç sevgilini öğrendim. Zaten pek saklamak gibi bir derdiniz de yokmuş. Baksana, kadın gelip bayağı anneme kendini tanıtmaya çalışmış. Biliyorum. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı mı? Baba, Zeynep araya girip durdurmasa annem ne hale gelirdi biliyor musun sen? Kadın saf saf eve döneceğin günü bekliyor. Senin yaptıklarına bak. Aşık oldum Mehmet. Uzun zamandır ilk defa mutluyum. Aşk ha? Aşk. Sence bu kadın da sana aşık oldu mu baba? Hı? Acaba parası pulu olmayan bir adam olsan yine sever miydi seni? Böyle konuşma. Pınar'ı tanımıyorsun. Tanımıyorum, evet. Kaç yaş var aranızda? 20 mi? 30 mu? Ha? Nasıl görüneceğinizin farkında mısın baba? Milletin alay konusu olacaksın. Laflarına dikkat et. Babanla konuşuyoruz. Vallahi ben bir süredir babamı tanımakta güçlük çekiyorum. Hayatımı yaşamak suç oldu öyle mi? Ben daha ölmedim Mehmet. Benim de sevmeye hakkım var. Baba, bekar bir adammışsın gibi konuşma. Unuttun galiba, sen hala annemle evlisin. O evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bir şey soracağım. Bittiyse neden hala boşanmıyorsun? Çünkü... Çünkü Safiye benim için çok değerli. Bir anda boşanmak istiyorum diye karşısına çıkamam. Bu onu mahveder. Bütün bunları önceden düşünecektin baba. Bir an önce bu durumu düzelt. Anneme her şeyi anlat. Yoksa ben anlatırım. Mehmet. Mehmet! Ne oldu? Neden gülümsüyorsun? Seni ilk gördüğüm anı hatırladım. Ne düşünmüştün? Kaç kızım demiştim. Yoksa sonun fena olacak. Görüldüğü gibi kaçamadım. Kaçsaydın da peşini bırakmazdım, merak etme. Sen beni ilk gördüğünde ne düşündün? Dur. Ben senin yerine cevap vereyim. Bu gıcık şımarık kız da kim demişsindir. Hayır. Tam tersine. Bu kimseye eyvallah olmayan güzel kız da kim böyle demiştim. Gerçekten mi?
Ben de beni arkadaşın olarak görüyorsun sanıyordum. Bir anda üzerine düşseydim kesin sıkılırdım ben de. Yalan mı? Beni iyi tanımışsın. Dur, daha yeni başlıyorum. Babama çok benziyorsun biliyor musun? O da senin gibi neşeli, yakışıklı bir adamdı. Hemen herkese kendini sevdirirdi. Çok küçük yaşta kaybettin galiba onu. Evet, çok severdim babamı. Bütün kızlar babasını sever ama bilmem. Benimki başkaydı. Hala çok özlüyorum. Nasıl kaybettin onu? Bir gün anlatırım. Ailenden birini kaybetmek çok zordur bilirim. Neyse, kapatalım bu hüzünlü konuları. Bize içelim. Aynen. O kadar güzel bakıyorsun ki. Daha önce kimseye böyle bakmamış olmanı dilerdim. Senin için bir ilk olmak isterdim. Keşke hayatında benden önce bir aşk olmasaydı. Neydi o eski aşkının adı? Boş ver. Bahsetmeye değmez. Unuttun onu değil mi? Çoktan. Anne yine gider miyiz Aziz abinin teknesine? Çok eğlendim bugün. Anneciğim. Bir daha bana haber vermeden hiçbir yere gitmek yok. Tamam mı? Tamam anne. Hadi uyuyalım, geç oldu. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Bir şey mi oldu Mehmet? Hani çiftlikte kalacaktınız? Zeynep'in de keyfi yok. Tartıştınız mı yoksa? Yok anne, yok. Tartışmadık. O zaman bu halin ne? Neye sinirlendin? Hiçbir şey sinirlenmedim. Mehmet, bak ben senin annenim. Benden bir şey saklıyorsan, Anneciğim çok yorgunum. Yarın konuşuruz, tamam? peki, iyi geceler. İyi geceler. Her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Vay. Dans etmeyi de biliyoruz. Senin bilmediğin bir şey var mı? Yok. Çok kendini beğenmişsin. Hoşuna gitmiyor mu? Gidiyor. Aslında her şeyin hoşuma gidiyor. Ben sana kör kütük aşık oldum galiba. Aşk kötü bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Aslında korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sana alışmaktan. Ben çocukluğumdan beri hep yalnızdım. Şikayetim de yoktu, alışmıştım. Şimdi hayatımda sen varsın. Ama bir gün gideceksin. O zaman tekrar yalnız kalmak benim için çok zor olacak. Anlamıyorum. Seni neden bırakıp gideyim ki? Çünkü ben her zaman her şeyi mahvedecek bir yol bulurum. Niye? Hiçbir şeyin bunu bozmasına izin vermeyeceğim.
İnan bana. Şimdi böyle diyorsun ama fikrin değişecektir. Ya nereden çıkarıyorsun bunları? Benim hayatımda işler böyle yürür. Her zaman bir şekilde etrafımdakileri kaçıracak bir şeyler bulurum. Kendi ailemden olanları bile. Beni kaçırmak o kadar kolay değildir. İnanmıyor musun bana? Tamam. Evlenelim o zaman. Şaka yapma lütfen. Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Bak kabul ederim başına iş alırsın. Ben zor işlerin adamıyım. Sen ciddiysen. Ne diyorsun? Evet. Seni çok seviyorum. Aziz. 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 Günaydın. Fazla içmişiz galiba. Evet. Biraz ipin ucunu kaçırmışız. Hatırlıyor musun gece olanları? Neyi mesela? Sence? Tabii ki hatırlıyorum. Sana evlenme teklifi ettim. Sen de kabul ettin. Peki biz ciddi miydik? Ben ciddiydim vallahi. Seni bilemiyorum. Baya baya evleneceğiz yani. Ne var bunda? Bak ben yemek yapamıyorum ama. Dışarıdan söyleriz. Temizlikte de. Hallederiz. Yengem duyunca düşüp bayılacak. Müge, acele etme. Uygun biçimde açıklayalım. İnsanlar bir anda şok olmasın. Tamam tamam. Kimseye söylemem. Mercan. Mercan. Günaydın Safiye Hanım. Günaydın. Nerede herkes? Vallahi erkenden çıktılar. Müge geldi mi? Daha gelmedi. Ev yine otele döndü. Kim nerede ne yapıyor belli değil. Ben şunları bırakayım. Sen olsaydın böyle bir durumda ne yapardın? Vallahi bilemiyorum. İşin gerçekten de zor. Annemin yüzüne bakamıyorum. Sanki her şeyi anlayacakmış gibi geliyor. Mehmet, babanın yaptığı bir şeyin pişmanlığını sen yüklenme Allah aşkına. Babama bir an önce anneme her şeyi anlatmasını söyledim ama... öğrendiği zaman çok üzülecek. Böyle bir haberi kaldırabilir mi bilemiyorum.
Müge? Kızım neredesin sen? İnsan bir telefon eder. Boş ver bunları Safoş. Baksana. Bugün çok güzel bir gün. Hayırdır? Senin keyfin pek yerinde. Ne oldu? Çok güzel şeyler oldu, çok. Kızım çatlatmasana adamı. Nedir bu neşe? Yok ben dayanamayacağım, söylüyorum. Ben evleniyorum. Ne? Evleniyorum Safiye Sultan. İyi de kimle? Aziz'le. Allah Allah. Siz ne zamandır berabersiniz? Beni evlendirmek için taklalar atıyordun. Aziz'i de çok beğeniyordun. Sevinip mutlu olacağına şu suratının haline bak. Kızım şok oldum. Ay evlilik işi böyle aceleye gelir mi? Aman. Hadi keyfimi kaçıramazsın. Müge? Mehmet Bey, Safiye Hanım arıyor. Cebinizden ulaşamamış. Bağlayayım mı? Toplantıda olduğumu söyle. Bugün kimseyle görüşmek istemiyorum. Tamam Mehmet Bey. Ne oldu Mehmet? Evde bir sıkıntı mı var? Boş ver sonra konuşuruz. Keyfim kaçacak şimdi anlatınca. Ver bakayım. Tamam kızım. Akşam konuşurum ben Mehmet'le sağ ol. Efendim Safiye Hanım. Zeynep müsait misin? Bir şey konuşacaktım seninle. Müsaitim buyurun. Ne konuşacaktınız? Kızım sen Müge ile Aziz'in birlikte olduklarını biliyor muydun? Hayır. Bilmiyordum. Biraz önce Müge eve geldi. Aziz'le evleneceğini söyledi. Evleniyorlar mıymış? Ya? Hayır böyle apar topar olacak iş mi bu canım? Ben de hiçbir şey anlamadım. Mehmet'i şirketten aradım yoktu. Cebinden de ulaşamadım. Akşam işiniz biter bitmez eve gelin. Olur mu? Tamam Safiye Hanım. Tamam. Akşam görüşürüz. Kim evleniyormuş? Aziz ve Müge. Aa! Ama ben sana demiştim 2 gün sonra el ele çıkarlar karşınıza diye. Evlenemezler. Olmaz. Müge akıllı kızdır. Yapmaz böyle bir şey. Bana da tam Müge'ye göre bir hareket gibi geldi. Ya kız sonra da mutlu olacak. Daha ne istiyorsunuz? Allah Allah. Ne güzel işte. Ne oluyor ben bilmiyorum ki ne oluyor. Efendim Zeynep. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İyice kontrolden çıktın artık. Müge dayanamadı güzel haberi verdi ha. Müge'ye bunu yapamazsın Selim. Bu kadar zalim olamazsın. Nesi zalimlik bunun? Evleneceğiz işte ne güzel. Yazık. Eski Selim'den eser kalmamış sende. O zamanlar da hırslıydın. Acımasızdın ama... ...insanların duygularıyla oynamıyordun en azından. Pardon. O senin görevin değil mi? Selim. Ben artık başka biri oldum Zeynep. Sen Selim'i çoktan öldürdün.
Güneşli havayı bulunca dışarı çıkmışsın bakıyorum. İyi görünüyorsun. Anne. Ben aşık oldum. Çok yakında evleniyorum. Sonunda benim de bir ailem olacak. İnanabiliyor musun? Bana ait bir aile. Kendimi mecburen dahil edilmiş hissetmediğim bir yuva. Çocukluğumdan beri babam ve sen beni bırakıp gittiğinizden beri o içimde büyüyen kocaman boşluk. Yalnızsın Müge. Yapayalnızsın diye. İçimi kemiren o ses ilk defa sustu biliyor musun? Adını söylemedim değil mi? Aziz. O kadar tatlı ki. Bana bakışlarını bir görsen. Hiç bu kadar şanslı olacağımı düşünmezdim. Aras. Aras. Müge ile görüşüyor musun son zamanlarda? Hayır. Şirkete de pek uğramıyor artık. Doğru dürüst gördüğüm yok. Artık bir şeyler yapmalısın biliyorsun değil mi? Sen böyle bekledikçe ikiniz de yaşlanacaksınız. Farkındayım. Ama bir yandan da Müge Mehmet'in kardeşi sayılır. Bu da elimi kolumu bağlıyor biraz. Mehmet ne düşünür ne der bilemiyorum. Sen kötü bir şey yapmıyorsun ki. Müge'ye karşı çok güzel duygular hissediyorsun. Mehmet buna ne desin? Ya haklısın aslında. Bu ara bir gün arayıp dans etmeye gidelim mi diyeceğim. Gittiğimizde de artık ne yapayım? Doğrudan söyleyeceğim hissettiklerimi. Ha şöyle. Belki o da bana bir şeyler hissediyordur. Kim bilir? Hadi. Haber verseydin keşke. Birlikte ziyaret ederdik anneni. Gideriz bir gün. Hep seni anlattım zaten. Tutamamışsın kendini. Evleneceğimizi evdekilere de anlatmışsın. Aa, sen kimden öğrendin? Zeynep'ten. Bahçeyle ilgili konuştuk da bugün. Eyvah. Safiye Sultan meclisi toplamıştır çoktan. Meseleyi masaya yatırmışlardır diyorsun. Hem de nasıl. Ameliyatı bile geçmişlerdir. Ben eve gitsem sorun olur mu? Yo, hiç sorun değil. Her şey için bol bol vaktimiz olacak zaten bundan sonra. Her zamanki gibi karşı çıkacaklar ama bu sefer onların dediği olmayacak. Hadi Safiye. Anlat artık nedir konu? Vallahi iyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum. Ay bir anda söyleyeyim de bitsin. Müge evlenmeye karar vermiş. Ne? Yok artık. Ciddiyim. Kiminle? Aziz'le. Bizim Aziz'le. Avukat Aziz'le. Aynen öyle. Olur mu canım böyle saçma şey? Kimdir nedir tanımıyoruz daha. Değil mi? Hem Müge bana her şeyini anlatır. Böyle bir şeyden hiç bahsetmedi. Çok mantıksız. Azize karşı bir şeyler hissetse ben bilirdim. Belki de çekindi. Vallahi ben başından beri Müge'nin Aziz'le flörtünü çok doğru buluyorum. Ama evlilik kararı için elbette çok erken. Benim birlikte olduklarından bile haberim yok. Zaten çok olmamış daha. Birkaç gündür flört ediyorlarmış herhalde.
Ne diyorsun Mehmet? Vallahi ne diyeyim? Şaşkınlık içindeyim. Müge ile konuşmak lazım. Hoş geldiniz Müge Hanım. İyi akşamlar. Bu kız ne zaman doğru dürüst bir iş yapacak? Her davranışı bir olay. Belki de Aziz aklını çeldi Müge'nin. Kim benim aklımı çelmiş? Gel kızım otur da konuşalım. Yok canım. Siz benim yerime konuşup halletmişsiniz belli ki. Bak yine iyisiniz ha. Kurtuluyorsunuz benden. Müge saçmalama. Otur şuraya da konuşalım. 2 günde evlilik kararı mı alınırmış? Çıldırtacak mısın sen beni? Amcacığım! Sevgili ev ahalisi, herkes beni iyi dinlesin. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Ben Aziz'e aşık oldum. O da bana aşık. Evlenmeye karar verdik. Nokta. Mügeciğim, Ay Zeynep lütfen sen yapma bari. Bakın son kez söylüyorum. Ne derseniz deyin. Ben en yakın zamanda Aziz'le evlenip kendi ailemi kuracağım. Bir an önce alırsanız iyi olur. Ey Allah'ım ya. ben bir gidip konuşmaya çalışayım. Yarın Aziz'le konuşurum. İşin iç yüzünü anlarız. İyi olur. Zeynep, ben çok fena aşık oldum. İşin ilginci o da beni seviyor. Ben hiç alışkın değilim böyle aşırı doz mutluluklara. Ya lütfen bakma öyle. Mutlu ol benim için. Sen aşık olduğunda böyle olmadı mı? Her aşk mutluluk getirmez Mügeciğim. İnan tek istediğim senin üzülmemen. Hayal kırıklığına uğrayacaksın diye çok korkuyorum. Ne kadar kötümsersin Zeynep ya. Müge, sen bu adamı hiç tanımıyorsun. Sen de bu adamı hiç tanımıyorsun. Belki her şey çok güzel olacak. Tıpkı senle Mehmet abime olduğu gibi. Neden hiç iyi tarafından bakmıyorsun? Biraz zaman versen kendine. Kendini dinlesen. Duygularından emin olsan. Beni anlarsın sanmıştım. Hatta en iyi sen anlarsın sanmıştım. Uykum geldi benim. İçeri giriyorum. Çalışıyor musun? Önemli değil hayatım, gel. Müge ile konuştum. Çok kararlı evlenmeye. Aklım almıyor. Neden? Senin aklın alıyor mu Mehmet bu olanları? Vallahi benim aklım son zamanlarda olan hiçbir şey almıyor Zeynep'ciğim. Nasıl yani? Anlatayım. İşlerin karışık ve yoğun olması bir yana bir de politikacıları taktım peşime.
Babam kızı olacak yaşta bir kadınla bir ilişki yaşıyor. Annem duyduğunda muhtemelen mahvolacak. Dile kuzenim kalktı, daha doğru dürüst tanımadığı bir adamla evleneceğim diye tutturdu. Diyorum ki sen yarın şu Aziz meselesini konuşsan Müge ile. İkna etsen. O seni dinler. Zeynep, Aziz'i Müge'yi falan bırak şimdi. Daha sözlerimi bitirmedim. Özür dilerim. Devam et lütfen. Karım 100 senedir yabancı biri gibi. Sürekli bakıp eski Zeynep'i arıyorum gözlerinde. Ama kimse yok orada. Her zaman endişeli, aklı başka yerlerde üzgün bir kadın var artık. Söylesene Zeynep. Ne oldu sana? Ne oldu bize? Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Öyle olsun bakalım. Sabah buluşmamız lazım. Yeri sen söyle. Selim. Oo, günaydın. Hayırdır? Sen kazandın. Neyi kazandın? Anlamıyormuş gibi konuşma. Geldim işte. Buradayım. Her şeyi bıraktım geride. Bitsin artık bu rezillik. Ne yapacaksak yapalım. Nereye gideceksek gidelim. Hem de hemen şimdi. Olur. Gidelim. Tekne zaten yakında. Hadi demir alalım. Sadece ikimiz. Kimseye haber vermeden. Hemen şimdi. Kabul. Yok. Daha değil. Kalpten söylemiyorsun bunları. Bir gün gerçekten benimle, yalnızca benimle olmak istediğin için geleceksin bana. O zaman çekip gideceğiz birlikte. Şimdi değil. Selim, sen beni istemiyor musun başından beri? Derdin benimle değil mi? Neden masum insanları üzüyorsun?
Beni neden çocuğumla tehdit ediyorsun? O kız sonunda ne kadar incinecek hiç mi düşünmüyorsun? Ben içimdeki bütün iyi duyguları çok zaman önce öldürdüm Zeynep. O yüzden boşuna yorma kendini. Bitti mi? İşe geç kalıyorum da. Müge ile evlenmene asla izin vermeyeceğim. Asla. Sabahın köründe diktin beni buraya. Başkası olsa hayatta gelmezdim. Bak değerini bil. Bu nasıl bu? Çok mu klasik? Bilemiyorum Hatuncum ya. Ben hala şoktan çıkamadım da. Olanları algılamaya çalışıyorum. Çalış çalış. Ama lütfen acele et. Çünkü yardımına ihtiyacım var. Her şey için o kadar az vaktim var ki. Evdekiler meseleye bu kadar soğukken nasıl olacak bu işler? Vallahi kendileri bilirler. Onlar böyle yaptıkça benim kararıma inancım daha da artıyor. Bunu da mahvetmelerine izin vermeyeceğim. Bak Aslı. Bu nikah çok yakında olacak. Hatta şahidim de sen olacaksın. O yüzden hazırlanmaya başla bir an önce. Müge, çok teşekkür ederim. Aşırı duygulandım şu an. İnşallah çok mutlu olursunuz. Gel. Günaydın. Geciktim biraz. Trafik sağ olsun. Beni görmek istemişsin. Evet Aziz, gel. Geç şöyle oturalım konuşalım biraz. Aslında ben de seninle konuşmak istiyordum. Müge hızlı bir girişle evi çalkaladı sanırım. Fena çalkaladı hem de. Mehmet, her şey o kadar ani oldu ki endişeni anlıyorum. Bu şekilde öğrenmenizi istemezdim. Ben yavaş yavaş usulüyle ilerlememizi tercih ederdim. Aranızda mantıklı düşünen biri olması beni biraz rahatlattı doğrusu. Müge anlık duygularla hareket eden fevri bir kız. Yanlış bir karar onu da üzer, seni de. Birbirinizi çok az tanıyorsunuz Aziz. Biliyorum ama bir anda aşık olduk birbirimize. Sen hiç böyle bir şey yaşamadın mı? Evet. Zeynep'le ben de çok hızlı karar verdik evlenmeye. Ama ne bileyim. Konu Müge olunca insan endişeleniyor. Onu kız kardeşin gibi gördüğünü, ne kadar sevdiğini biliyorum. Merak etme. Ben Müge'ye nikah için biraz beklememiz gerektiğini söyleyeceğim. Bir konu daha var. Yakın zamanda işi bırakmam en doğrusu olur diye düşünüyorum. O niye? Kimsenin hakkımda yanlış bir şey düşünmesini istemem. Malum patronumun kuzeniyle evleneceğim. Saçmalama. Aklından bile geçirme böyle bir şeyi. Sana bu işi ben teklif ettim. Bir gün eğer işle ilgili bir problem yaşarsak o zaman düşünürüz. Öyle diyorsan. Gel Ela'cığım. Ben kalkayım. Bu arada Müge ile konuşurken dikkat et. İnatçının tekidir. Aranız bozulmasın. Merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Neler oluyor Mehmet? Hadi bakalım kahve molası. Oo, ne güzel koktu. Ya. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Ay, anlat artık meraktan çatlayacağım yoksa.
Bak eğer bu sefer de terslersen bir daha seninle hiçbir şey konuşmayacağım Zeynep, haberin olsun. Neyi anlatayım? Tabii ki dün akşam neler olduğunu. Yani aile meclisinden onay çıktıysa ben kıyafet bakmaya başlayacağım hemen. Dün gece baktım giyecek hiçbir şeyim kalmamış evde. Boşuna dert etme. Nikah falan olmayacak. Ya Safiye Sultan noktayı koydu değil mi? Tam olarak öyle değil. Ama ne kadar saçma bir fikir olduğunun herkes farkında. Yani niye saçma bir fikir oluyor ben bunu anlamıyorum. İki insan birbirlerini sevmişler ve evlenmek istiyorlar. Bunun neresi saçma Allah aşkına? Deniz. Ben de seni aklı başında bir kadın sanıyordum ha. Bırakalım da Müge 2 günde sevgili olduğu, ne yüdüğü belirsiz bir adamla evlensin yani, öyle mi? Ne biliyor musun? Bence sen Müge'nin evlilik kararı almasına karşı değilsin. Özellikle Aziz'le evlenmesine karşısın. O ne demek şimdi? Bilmiyorum ben o ne demek. Cevabı sende. Ay Deniz. Saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Bana ne Aziz'den? Ben çok yoruldum. İçeride dinleneceğim biraz. Aras. İyi misin? Evet. Uykusuzum biraz. O yüzden bugün kahveye yükleniyorum. Haberleri duymadın yani. Yo, hayrola? Gelsene. Mehmet'le konuşmadın mı bugün? Hayır. Aras'cığım otursana şöyle. Ne oluyor Ela, ne oturması? Kötü bir şey mi var, söylesene. Tamam. Müge evleniyor. Nasıl? Kiminle? Tahmin et. Ya ne bileyim. Aziz'le. Ela, hiç komik değilsin. Sen şaka yapmıyorsun. Aziz'le evleniyor, öyle mi? Aras lütfen sakin ol. Ne olur. İyi ki kaçırdım seni şirketten. Ya bütün bu olanlara inanamıyorum. Ayaklarım yere basmıyor sanki. Böyle uçuyor gibi oluyor. Aman denize uçma da. Müge, acaba bu kadar acele etmesek mi evlenmek için? Biraz daha zamana yayarsak ne dersin? Vazgeçtin öyle mi? Biraz düşününce ben ne yapıyorum dedin. Müge, Salağım ben ya. Gerçekten salağım ben. Senin beni istediğini sandım. İnandım söylediklerine. Beni bırakıp gitmeyeceksin zannettim. Müge. Hiçbir yere gittiğim yok. Buradayım. Sakin ol. Seninle evleneceğim için de gayet mutluyum. Şimdiye kadar verdiğim en doğru karar. O zaman? Sadece bu kadar hızlı olması herkesi kuşkulandırıyor. Beni de daha pek tanımıyorlar doğal olarak. Kim söyledi? Hangisi konuştu seninle? Yengem mi amcam mı? Kimse konuşmadı benimle. Mehmet'le lafladık sadece bugün biraz. Ha, şimdi anlaşıldı. Lütfen hemen öfkelenme. Haklı olarak senin için endişeleniyorlar. Biraz zaman verelim, beni de daha iyi tanırlar. Beni geçtim de. Sana bile kötü hissettirmeyi başarıyorlar ya. İnanılır gibi değil. Bak Müge, eğer istiyorsan hemen yarın gider evleniriz. Seninle olduktan sonra benim için hiç fark etmez. Ama böyle yapmayalım. Aileni karşımıza alırsak üzülen yine sen olacaksın. Sen nasıl bir adamsın ya? Aziz'le konuştuk bugün.
Serpil'cim ayakta kaldın. Çek bir sandalye. Pardon. Ne dedi? Makul şeyler söyledi. Nasıl yani? Yani Müge'yi ne kadar sevdiğini falan anlattı. Ama evlilik için o da erken olduğunu düşünüyor. Zamana bırakmanın daha uygun olduğunu söylüyor. Aferin bak. Ben biliyordum onun bizim kız gibi deli olmadığını. Ne güzel söylemiş işte. Vallahi benim aklıma çok yatıyor bu evlilik fikri. Yaza güzel bir düğün yaparız. Layığıyla hazırlanırız. Değil mi? Yapmayın lütfen. Büyük bir hata olur bu. Zeynep, duyduğundan beri karşısın bu konuya. Hay bildiğin bir şey varsa bizimle de paylaş, ona göre değerlendirelim. Bir şey bildiğimden değil. Sadece çok ani, çok hızlı gelişiyor her şey. Evleneceği adamın ailesini, hiç kimsesini tanımıyoruz. Cem adamcağız ailesini depremde kaybetmiş, ne yapsın? Ayrıca Mehmet'le evlenmeye karar verdiğinizde senin için de aynı durum geçerliydi. Anne başlama şu laflara yine. Öyle ama yalan mı? Alınma Zeynep'ciğim ama ne aileni tanıyorduk ne geçmişini araştırdık. Mehmet ben Zeynep'i seviyorum onunla evleneceğim dedi. Evlendiniz. Müge? Efendim? Ne o? Asmışsın yine suratını. Ben artık sizinle kendime dair hiçbir konuda konuşmak istemiyorum. Özellikle de senle Mehmet abi. Bana söyledikleriniz yetmedi. Gidip bir de Aziz'i dolduruyorsunuz. Pes size yani. Müge, Allah aşkına şu büyük lafları bırak artık. Herkes senin iyiliğini istiyor burada. Öyle mi? Ben sizi yarından itibaren bu zahmetten kurtarayım o zaman. Bu gece bu evdeki son gecem. Yarın gidip Aziz'le yaşamaya başlayacağım. Bir hafta içinde de evleneceğim. Yanımda olsanız da olmasanız da. Çevirme kafanı. Gördüm uyumuyorsun. Sevdiğin çorbadan yaptım sana. Kendi elimle. Hadi kalk da iç bir yudum. Zaten akşam da bir şey yemedin. İstemiyorum. Ufacıkken bu eve geldiğinde nasıl korkmuştum. Ya beni sevmezse? Ya ona annesi gibi iyi bakamazsam diye. O zaman da böyle hırçınlıklar yapmıştın. İstemiyorum sizi diye. Tek istediğim seni mutlu bir genç kadın olarak yetiştirebilmekti. Belki beceremedim. Sen bu kadar ısrarla istediğine göre İnşallah benim yapamadığımı Aziz yapar ve seni çok mutlu eder. Nasıl yani? İstediğin gibi olsun. Seni Aziz Bey'le evlendirelim. Her şeyi nasıl istiyorsan öyle yapalım. Yenge? Ama bazı şeyler de benim istediğim gibi olacak. Ona ne şüphe. Sırala bakalım kuralları Safoş. Bana 1 ay zaman vereceksin. Güzel güzel düğün yapacağız sizi. Gelinliğinle mutlu mutlu çıkacaksın bu evden. Anlaştık sanırım. Ne oldu? Neden astın yüzünü? Allah'ım çok az zamanım var. Çok işim var. Hemen hazırlıklara başlamam lazım hemen. Çorbanı iç. Engin Bey, tüm hazırlıkların yarın öğlene kadar yetişmesi şart. Bakın saat başı sizden rapor bekliyorum, tamam mı? Evet, lütfen.
Lütfen. Bir gün kaldı düğüne. Bak görüyor musun Mercan? Hiçbir şey yetişmeyecek. Hiçbir şey. Ya olur mu Safiye Hanım? İnanın her şey dört dörtlük oluyor. Ama bir aydır ne kendiniz uyudunuz ne de bizi uyuttunuz. Vallahi ben yıkılmak üzereyim artık. Sakın yıkılma. Bir gün kaldı sabret. Serpil! Efendim? Bu mu Musa'nın takım elbisesi? Evet Safiye Hanım şimdi geldi. İyi. Murat'a söyleyin arabayı hazırlasın. Musa Bey'in takımlarını götüreceğim. Hadi. Hadi. Ya bırakın Murat götürsün. Vallahi korkuyorum yolda tansiyon çıkacak da bayılacağım diye. Ay yok bir şey olmaz. Ona da söyleyeceklerim var. Hem takılar konusunda da konuşmam lazım. Hadi. Müge. Müge Hanım'la Zeynep Hanım gelinliğin son provasındalar. Allah'ım. Ay düğün günü geldi gelinlik bitmedi hala. Ay bayılacağım. Allah'ım bu günler çabucak bitsin. Çok mu sıkı oldu? Ne dersin Zeynep? Biraz açtırayım mı? Zeynep! Efendim? Biliyorum çok sıkıldın ama lütfen fikrini söyler misin? Çok mu sıkı durdu? Çok güzel oldun Mügeciğim. Neden bu kadar üzgünsün o zaman? Müge. Hala vazgeçebilirsin. Biliyorsun. İstemiyorum demen yeterli. Ay Zeynep yeter artık. Bir aydır başımın etini yedin. Ben çok mutluyum. Ve kararımdan dönmeye niyetim yok. Biliyorum benim iyiliğimi istiyorsun ama yeter artık. Hayır yani beni ne kadar sevdiğini bilmesem kıskanıyorsun diyeceğim. Şurayı biraz daraltabiliriz. Tabii efendim. Tamam Murat sen beni arabada bekle. Peki Safiye Hanım. Ben bakıyorum tatlım. Kimmiş aşkım? Safiye Hanım. Safiye bekle. Safiye. 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 Safiye bekle. Safiye bekle. İnan. İnan çok üzgünüm. Buna şahit olmanı istemezdim. Sana anlatmak için çok uğraştım. Ama yapamadım bir türlü. Çok üzgünüm. Anlamam gerekirdi biri olduğunu. Ama konduramadım bir türlü. Aslında iyi oldu. Başkası söylese inanmazdı. Ama insan gözleriyle gördü mü gerçeklerden kaçamıyor. Safiye, böyle olmasını istemezdim. Olan oldu artık. Düğün bitene kadar kimseye bahsetmeyelim. İnsanların keyfini kaçırmaya gerek yok. Sonra tek celsede boşanırız.
İyi olduğuna emin misin? İyiyim iyiyim. Kabullendim artık. Zaten kabullenmesem ne olacak ki? Yarın evleniyorlar. Sadece neye üzülüyorum biliyor musun? Keşke bu kadar beklemeseydim. Müge'nin karşısına çıkıp duygularımı anlatsaydım. Ne derdi, ne düşünürdü? Hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Üf Aras. Bunları düşünüp kendini yıpratma ne olur. Haklısın ama elimde değil. Her şeyin bu kadar hızlı gelişmiş olması bana çok garip geliyor. Biliyorum. Aziz'e güvenmiyorsun. Ama inan Müge çok mutlu. Hepimizin ona destek olması lazım Aras. Merak etme. Düğün durdurmaya çalışacak değilim. Ama bundan böyle gözüm hep Aziz'in üstünde olacak. Müge yüzmesine asla izin vermeyeceğim. Aa. Ne yapıyorsun sen burada? Biraz yalnız kalmak istedim. İyi de sen bugün niye geldin ki? Yarın düğün var. Zeynep sen içki falan mı içtin? Yo. Yok. Bu böyle olmayacak. Ben seni bir psikoloğa götüreyim en iyisi. Kızım ne bu halin ölü gibi? Gören de cenaze var sanacak. Deniz. 2 dakika kafamı dinledim. Ne var bunda? Yok canım bir şey yok. Sadece yarın düğün var ama sen hazırlanmak yerine burada böyle boş boş oturuyorsun bu yani. Neyse ya bana ne? Zaten son zamanlarda yaptığın hiçbir şeye akıl sır ermiyor. Düğün falan olmayacak. Sağ ol Serpil. Afiyet olsun Aziz Bey. Kıskanıyorum sizi valla. Biz burada çalışalım. Siz Kaşlar'da, Göcekler'de keyif yapın. Oh! Vallahi sonbaharda Akdeniz'in tadına da doyum olmaz. İsterseniz Göcek'te katılın bize. Hafta sonu hep beraber gezeriz. Fena fikir değil. Ne dersin tatlım? Bence yeni evlilere rahatsızlık vermeyelim Mehmet. Doğru söylüyorsun. Neyin var bir tanem? Sen evin tadilatını yapan ustaya kaç günümüz var dedin? Bir ay. Niye? Adam yalan konuşuyor o zaman. Güya ona 2 ayımız var demişiz. Yetiştiremeyeceğini anlayınca yan çiziyor. Ben konuşurum onunla şimdi. Ben konuştum Aziz. Evin daha 1 aylık işi var. Bizim başımızı sokacak bir yerimiz yok. Ne yapacağız? Bir ay otelde kalırız. Sonra geçeriz evimize, olmaz mı? Aa, otel köşelerine bırakmam sizi. Burada kalırsınız olur biter. Başka bir ev tutabilirsiniz. Olur mu öyle şey ya? Koskoca ev var burada. Ne lüzum var yani? Ne dersin? Safiye Hanım hiç gerek yok. Biz başımızın... Aa, Azizciğim lütfen. Lütfen itiraz etme. Bu konu kapanmıştır. Müsaadenizle. Ben bir Ömer'e bakayım. Anne? Her şey yolunda mı? Yolunda. Şu düğün geçsin seninle de Zeynep'le de konuşacağım. Anne ne oldu? Konuşalım şimdi. Yok oğlum.
Şimdi sırası değil. Avukat Aziz Türkmen. Senin pis oyunlarını yuttuğumu sanma. Kabul etsen iyi olur. Bu çatı altında beraber yaşayacağız. Asla öyle bir şey olmayacak. Çünkü ben bu düğünün gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın Zeynep? Çok merak ediyorum. Göreceksin. Heyecanla bekliyorum. Ben biraz fazla heyecanlıyım galiba. Kesin bu gece uyku girmeyecek gözüme. Yarın da o şiş gözlerle çok çirkin olacağım. Senin güzelliğini hiçbir şey bozamaz. Umarım. Hem uyuyamazsan beni ara. Sana masal anlatırım. Ararım bak. Ara. Ama herhalde dışarıda olurum. Malum bekar bir adam olarak son gece. Biraz dağıtayım diyorum. Sen ciddi misin? Hayır. Değilim tabii ki. Bana bak. Bir şey duyarsam parçalarım seni. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor bir tane. Merak etme. İyi geceler. Sana da. Ay! Yenge yavaş. Canım acıyor. Tamam, sık dişini, bitiyor. Vallahi alacağın olsun. Resmen bunca yılın intikamını alıyorsun benden. Sen bir konuşma bakalım artık. Heh. Ay. Oldu. Çok sıkıyor. Güzel olmanın bedeli var küçük hanım, alışacaksın. Ama çok güzel oldun Müge. Allah'ım ben miyim bu ya? Ben miyim bu? Ben resmen kendime yabancılaştım. Aslı tanıyabiliyor musun beni? Ya kızım kafayı mı yedin sen? Sus artık. Çok güzelsin.
Nasıl oldum? Çok güzelsin. Ay şimdiden rengin kaçtı. Allık var mı allık? Dur. İşte burada. Gel bakayım buraya. Nasıl oldum Deniz? Doğru söyle. Mankenlere taş çıkarıyorsun. Çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Darısı başına. Of, ayakkabılar da fena vurdu ya. Bu arada Zeynep nerede? En son yukarıda hazırlanıyordu. İner birazdan. Ömerciğim. Ömer. Zıplama oğlum. Zıplama da şu papyon takayım. Ya Gel. baba ben papyon takmak istemiyorum. Niyeymiş o? Çünkü boğazıma kelebek konmuş gibi oluyor. Bak çok komik. Evet. Ama papyon takmazsan damat olamazsın. Öyle mi? Hı hı. Hem komik olsa damatlar niye taksın böyle bir şeyi? Ben de takacağım o zaman. Aferin aslan oğluma. Gel bakalım. Evet. Vay be. Çok yakışıklı oldun oğlum ya. Müge'ye de göstereyim mi? Tamam. Olur. Ama önce ayakkabılarını giyelim, tamam mı? Hadi bakalım. Gel. Hadi bakalım. Fırla. Saat kaç oldu? 5'e geliyor. Evet. Aziz ne alemde acaba? Aslı telefonumu gördün mü? Dur bulurum ben şimdi. Senin burada ne işin var? Erkeklerin girmesi yasak. Gelini göremezsin. Oy. Damat oldum ama ben gelini görmek istiyorum. Ya. Hani bakayım neredeymiş damat? Ömer o papyonunun güzelliği ne öyle? Babam taktı. Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel gelin olmuşsun. Sağ ol bir tanem. Müge al telefonun. Sağ ol Gel Aslı. bakalım sen benim yanıma. Gel. Gel bakalım. Aziz. Efendim bir tanem. Nasılsın? Heyecanımı yatıştırmak için bir şeyler içiyorum. Ya sen? Ben de evdekilerin burnundan getiriyorum. Hatta biraz daha devam edersem gelinliğimi parçalayabilirler. Bir saat daha dayanırsan gelip kurtarırım seni. Lütfen gel kurtar. Ömer. Çok özledim. Ben de. Hadi seni rahat bırakayım da hazırlan. Tamam. Bir saate görüşürüz. Bir bakayım sana. Ruj çıktı Aziz bir mı? saate kadar geliyormuş. Buyursun gelsin biz hazırız. Senin evleniyor olmanı hala anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum Mehmet abi. Nasıl olmuşum? Göz kamaştırıyorsun. Şunu takalım da nazar değmesin prensesimize. Umarım çok mutlu olursun Müge. Sağ ol Mehmet abi. Ya hepiniz çok tatlısınız. İnşallah her şey çok güzel olur. Aa. Müge bak sakın ağlama, makyajın bozulur. Sakın yapma. Tamam tamam. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Gül bakayım. Zeynep nerede bu arada? Buralardaydı ama. Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
Düğüne kadar sabredemedim bakıyorum beni görmek için. Sana söylemiştim. Düğün falan olmayacak. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Evet. Hadi çek o zaman tetiği. Selim, ben ciddiyim. Bugün burada her şey bitecek. Bitir o zaman. Ne bekliyorsun hala? Sen beni bir kere öldürdün güzelim. Bir daha öldürsen ne yazar? Selim dur. Selim mi? Yok artık Selim. Karşında duran şu adama baksana. Ben bile tanıyamıyorum kendimi. Yaklaşma. Yaklaşma! Çek tetiği. Hadi çek, bitir şu işi. Çek şu tetiği artık. Beni de kurtar şu azaptan. Kendini de. Cesur ol biraz. Başladığın işi bitir. Neden yapıyorsun bütün bunları? Neden? Aklını unutmuş olabilir ama dudakların hala beni hatırlıyor. Hadi. Çekinme, vur. Sırtımdan vur. Alışkınım. Hadi Zeynep, hadi aç şu telefonu hadi. Allah Allah, açmıyor. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Kimse görmedi mi Zeynep'i? Deniz? Mehmetciğim, görmedim dedim ya. Ben geldiğimde yukarıda hazırlanıyordu. Yok, ben de görmedim. Benim kendimi görecek halim mi var? Serpil Murat'a sordun mu? Belki çıktığını görmüştür. Sordum efendim, o da görmemiş. Aziz geldi. Hadi. Prenses? Çok şanslıyım. Çok güzel bir peri kızıyla evleniyorum. Sen de fena olmamışsın. Size layık olmaya çalışıyorum efendim.
senden. Buradan da alalım. Zeynep neredesin ya? Takıları serada unutmuşum, onları almaya gittim. Niye haber vermeden gidiyorsun hayatım? Canım yetişemeyeceğim diye panik oldum. Telefonu da arabada unutmuşum, affedersin. Tamam şimdi sen doğrudan oraya git biz de geliyoruz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Hadi. Zeynep oraya gelecekmiş. Hadi canım hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhallacığım hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Safiye hala Müge'yi evlenmeye nasıl ikna ettiğini anlamıyorum. Ben ikna etmedim hayatım. Damat ikna etti. Gençler aşık olunca yaşlılara söyleyecek söz kalmıyor. Tabii orası öyle. Buyurun lütfen. İçeride görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. Sağ ol. Ela'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Safiye Hanım. Darısı senin başına Ela'cığım. Kısmetse Musa Bey. Ben içeri geçiyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Musa Bey belimi tutmanıza gerek yok. Bana dokunmadan çevrenize gülümseyin yeter. Sen nasıl istersen Safiye. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sayın konuklar, Müge Karaman ile Aziz Türkmen'in nikah törenleri için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle huzurunuzda kimlik beyanlarını kendilerinden duyacağız. Müge Karaman. Aziz Türkmen. Teşekkür ediyorum. Sıra şahitlerimizde. Aslı Öztürk. Mehmet Karaman. Siz sayın misafirlerimiz ve şahitlerimizin huzurunda soruyorum. Sayın Müge Karaman, Aziz Türkmen'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sayın Aziz Türkmen, Müge Karaman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Aslı Hanım, bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum. Mehmet Bey? Ediyor.
Alacağın olsun. Ben de Beşiktaş Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ ol. Şerefe. Şerefe. Başladı. Dans edelim mi? Olur. Dans edelim mi? Safiye Hanım biz de dans edelim. Gerek yok Musa Bey. Kendini daha fazla zorlama bu gece. Kendimi zorlamıyorum. Bir anlaşma yaptım. Sadece ona riayet ediyorum. Nikah kıyıldı artık. İstediğini yapmakta özgürsün. Damat Bey, iyisin. Kaptın güzel kızı. Hayatımda ilk defa şansım yaver gidiyor. Gelin hanımla dans etmeme izin var mı? Çok güzelsin. Bırak beni. Yavaş ayağıma dikkat et. Ayağına mı bastın? Teşekkür ederim. Aziz Bey, Efendim? dışarıda sizi bekliyorlar. Önemliymiş. Allah Allah. Kimmiş o? Bilemeyeceğim. Dışarı gelmeniz lazım efendim. Geliyorum. Aşkım ne oldu? Yok bir şey bir tanem. Hemen geliyorum. Tamam. Buyurun. Aziz Bey. 2 polis memuru sizi soruyor. Tamam Hakan. Sen kal. Ben onlarla görüşürüm. Peki efendim. Buyurun. Benimle görüşmek istemiştiniz. Bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor.